Tennyson. Levin. Rook'un eski işini devralacaksın demek Birinin ha? işin başında durması gerek. Ben 10.000, Kevin 11.000'le tanış. Normalde bugün sizlere Nazcan vs Anadite videosunu izletmem gerekirdi. Ancak bundan 1-2 gün önce bir arkadaşım videolarımdan birinin altına gerçekten ilgi çekici bir soru sormuş. Ben de arkadaşımızın sormuş olduğu bu soru için bir video çekmek ve bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak istedim. Açıkçası sormuş olduğu soru zaman zaman beni de düşündürdüğü için ilgimi çekmişti. Yorum yazan arkadaşımızın kafasını karıştıran olaysa Alien Force, Ultimate Alien, Omniverse, hatta Omniverse'ün gelecek zamanında Ben Tennyson ve Kevin Levin dostken klasik serisinin gelecek zamanında bu ikisinin neden düşman olduğu olmuş. Açıkçası bu konu belki de ilginizi çekmiyor olabilir. Ancak merak edenler olabilir diye bunu açıklamak istiyorum. Ancak videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet, eğer öyleyse hemen videomuza geçelim. Ben 10 serisinin farklı zaman çizgilerinde Ben Tennyson ve Kevin Levin'in ilişkisi zaman içinde karakter gelişimleri ve yaşadıkları olaylara bağlı olarak değişmişti. Mesela ilk olarak klasik serisini ele alalım. Ben Tennyson ilk olarak Ben 10 serisinin başlangıcında genç bir çocuktu. Kevin Levin ise başlangıçta Ben Tennyson'ın en amansız düşmanlarından biriydi. Kevin klasik seride çoğu zaman Ben Tennyson'ın düşman olarak karşımıza çıkmıştı. Ve seride çoğu zaman kötü niyetli planlarla Ben Tennyson'ı yenmek istemişti. Elbette bu süreçte Ben ve Kevin arasında büyük bir güvensizlik ve rekabet ortamı vardı. Alien Force serisini değerlendirecek olursak zaman geçtikçe karakterlerin ilişkileri değişmeye başlamıştı. Alien Force serisinde Kevin Levin'in karakterini bize derinlemesine gösterdiler. Kevin daha sonradan Ben Tennyson'ın ekibine katılmış ve aralarında bir dostluk oluşmaya başlamıştı. Bu dönemde Kevin geçmişteki hatalarından ders çıkartarak iyi bir karaktere dönüşmüştü. Ultimate Alien serisinde bu ikilinin ilişkisi daha da derinleşmiş ve Ben ile Kevin arasındaki bağ güçlenmişti. Kevin artık Ben'in en yakın dostlarından biri haline gelmiş ve ikili birçok macerayı birlikte paylaşmıştı. Buraya kadar her şey normal. Şimdi ise klasik serideki gelecek zaman çizgisine gelelim. Ben 10 klasik serisinin gelecek zaman çizgisi dediğiniz nokta genellikle farklı bir paralel evren veya alternatif bir gelecek olarak düşünülebilir. Bu tür zaman çizgileri genellikle serinin farklı bölümlerinde veya filmlerinde yer alır. Bu alternatif zaman çizgisinde Ben ve Kevin'in dostlukları ya da düşmanlıkları o zamanki olaylara veya kararlara bağlı olarak değişebilir. Örneğin belirli bir olay veya karar ikilinin ilişkilerinde köklü değişiklikleri neden olmuş ve böylelikle ikili ezeli bir düşman haline gelmiş olabilir. Sonuçta izlemiş olduğumuz bu bölüm bir gelecek hikayesini anlatıyordu. Yani bir bakıma bizimkinden farklı bir evrendi. Ben 10 serisi boyunca hem Ben Tennyson hem de Kevin Levin karakter gelişimleri yaşamışlardı. Karakterlerin deneyimleri, yaşadıkları olaylar ve aldıkları kararlar ilişkilerini doğrudan etkilemiş olabilir. Kevin'in kötü niyetli başlangıcı sonradan karakterin değişmesine ve Ben'le dost olmasına yol açabilir. Ancak farklı zaman çizgilerinde veya alternatif hikayelerde bu durum farklılık gösterebilir. Sonuç olarak Ben 10 serisi içinde Ben Tennyson ve Kevin Levin'in ilişkisi zaman içindeki karakter gelişimlerine ve hikaye anlatımının gerekliliğine bağlı olarak değişebilir. Klasik serisinin gelecek zaman çizgisinde düşman olmalarının nedeni o zamanki yaşadıkları olaylar ve kararlarına dayanabilir. Zaten bu bölüm içinde yaşanan tüm olaylar alternatif bir hikayeydi ve burada yaşanan olaylar sadece bu evren için geçerli bir durumdu. Fark ettiyseniz eğer sonradan izlemiş olduğumuz tüm serilerde Ben Tennyson'ın farklı gelecekleri ve görüntüleri olduğunu görmüştük. Öte yandan tıpkı bunun gibi hikayede birçok değişim vardı. Dediğim gibi seri içinde yer alan ilişkiler bir yana karakterlerin görüntüsü de seri içinde çok kez değişmişti. Eğer bu ve bunun gibi değişimlerin en temel sebebi ne diye düşünecek olursak elbette tüm bunların sorumlusu bence Celestial Sapiens'lerdi. Evet, aslında bu konuya Ben 10 Universe serisinde yaşanan olaylardan da yola çıkabiliriz. Hatırlarsanız Ben 10 Universe serisinde Evren vs Tennyson adlı bir bölüm vardı. Bölüm bizlere Ben
Tennysson'ın Elden X'i kullanarak evreni yeniden yaratması sonucu galaktik mahkemede yargılanmasını anlatıyordu. Ancak bizler bölüm içinde tıpkı Elden X gibi Celestial Sapienlerin de aslında evreni sürekli baştan şekillendirdiklerini öğrenmiştik. Hatta bu konuyu bölüm içinde bayağı bir açmış ve Azmuth'un bile görüntüsü ve sesinin 3 defa değiştiğini söylemişlerdi. Yani aslında bizlerin izlemiş olduğu bu evreni Celestial Sapienler her seferinde yeniden ve yeniden yaratmıştı. Elbette bununla birlikte karakterlerin sesi, görüntüsü ve belki de yaşadıkları bazı olaylar değişmiş olabilir. Bu da seri içinde izlemiş olduğumuz alternatif gelecek veya evrenlerdeki olayları anlamamıza yardımcı olabilir. Yani bir evrende Ben Tennyson ve Kevin Love'ın çok iyi dostlarken bir evrende ezeli bir düşman olabilirler. Bir evrende Vilgax galaksinin kurtarıcısı iken bir evrende ise galaksinin hakimi olmak isteyebilir. Dediğim gibi Celestial Sapienler evreni sürekli değiştirdikleri için bu ve bunun gibi değişiklikleri seri içinde çoğu kez görebiliriz. Zaten seriyi takip eden hayranlar bu ve bunun gibi sorunları fark ettikleri için en sonunda Universe serisinde tüm bunlara bir cevap olarak Celestial Sapienleri öne sürdüler. Yani evet, klasik serisinin gelecek zaman çizgisinde Ben Tennyson ve Kevin Love'ın düşman olabilirler. Bu alternatif bir hikayedir. Öte yandan baştan sona kadar izlemiş olduğumuz bu seriyi Celestial Sapienler sürekli şekillendirip değiştirdiği için karakterlerin kaderleri ve gelecekleri değişmiş olabilir. Yani bizlerin izlemiş olduğu bu büyük serüvende Celestial Sapienler sürekli evreni şekillendirdiği için elbette karakterlerin görüntüleri, sesleri ve kaderleri değişmiş olabilir. Ne yazık ki bu uzun serüvende bununla birlikte hikayede bazı boşluklar vardı ve en sonunda Universe serisinde buna son noktaya koymak istediler. Evet dostlarım, böylelikle bu karmaşık ve uzun konuyu bu şekilde son noktaya koymuş olduk ve umarım izlemiş olduğunuz videodan keyif almışsınızdır. Umarım yapmış olduğum açıklamalar sizleri tatmin etmiştir ve umarım mantıklı bir şekilde sizlere kendi derdimi anlatabilmişimdir. Eğer bu ve bunun gibi ilgi çekici ve kafanızı karıştıran sorular varsa bana yorum kısmından belirtebilirsiniz. Böylelikle ben de biraz kafa patlatarak sizlere bir video çekebilirim ve umarım aklımızdaki soruları giderebiliriz. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.